Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişiyle ilgili açılım yapacağız. En son kendinizle ilgili yapmıştık. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Özelden de yorum olarak da geri dönüşler yapmışsınız daha doğrusu. Teşekkür ederim. Güzel akış doğrultusunda böyle güzel geri dönüşler, değerin, emeğin, kıymetinin bilinmesi de tabii ki o doğrultuda yine güzel süreçlere vesile oluyor karşılıklı. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah, maşallah diyelim. Şimdi açılma başlamadan önce biliyorsunuz ki çok kapsamlı bir tarot atölyesi açtım. Bu atölyenin kayıtları devam ediyor. Tarotu gerçekten düzgün, kapsamlı, astrolojik, numerolojik, mitolojik, sembolojik ve günlük hayatın içerisindeki anlamlarıyla öğrenmek isteyenler. Bu atölyeye kayıt olduğunuzda tarotun yanında astroloji konusunda da, numeroloji konusunda da, semboloji konusunda da, sembol okuma konusunda da kendinize çok güzel temel atmış olacaksınız. Tarot hayatın okuması olduğu için tarot öğrenirken aslında yanında başka ilimlerle ilgili de kendinize çok güzel dediğim gibi temeller atmış olacaksınız. Hiç bilmiyorsanız, biliyorsanız da tarotun bu ilimlerle hayat okuması noktasına ne kadar bağlantılı olduğunu yine gözlemleyebilirsiniz. Ve ne zaman uygunsanız izleyebilme şansının olması en güzel şanslarından atölyenin. Ne zaman uygunsanız kayıt yaptırabilirsiniz. Taksitle ödeme tercih edenler site üzerinden ya da kartla ödeme tercih edenler site üzerinden. Nakit ödeme tercih edenler de Instagram DM ve mail aracılığıyla iletişime geçerek kayıtlarını oluşturabilirler. Yeni tarot yorumlama atölyesi açtım. Bu atölyede de profesyonel şekilde tarot nasıl yorumlanır? Tek kartı ben hep diyorum. Tek kartı herkes yorumlar. Önemli olan orada kombinasyon şeklinde yorumlayabilmek. Bunlar her zaman hayatın içerisindeki olaylarla daha sağlıklı yorumlar yapmaya katkı sağlar. Zaten senelerce bu alan içerisindeyim ve benim danışanlarımda yaptıkları geri dönüşlerden gözlemlediğim çoğu kişide ben şunu duymuşumdur. Çok fazla kendine rehber diyen kişiye açılım yaptırdım, işte uzman diyen kişiye açılım yaptırdım ama sizinki kadar doğru çıkanı görmedim. Neden? Çünkü profesyonel yorumlamayı bilmiyor çoğu kişi. Tek tek yorumluyor sadece. Sadece tek tek yorumlamayı biliyor. Bu yorumlama atölyesinde aslında ileri seviye tarot okuyucusu nasıl olunur? Profesyonel şekilde nasıl tarot yorumlanır? Bunu daha kapsamlı, daha detaylı şekilde ele aldık. İlk oturumda bile zaten çok güzel, çok önemli trikler verdim. Böyle yorumlama konusunda zorlanıyorsanız, kendinize güvenemiyorsanız ya da desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yorumlama atölyesine kayıt yaptırabilirsiniz. Burada tarotu öğretmiyoruz. Yani bu atölyeye katılanlar zaten tarotu biliyor olarak katılıyor. Adı üzerinde yorumlama. Yorumlamak için bilmen gerekiyor, değil mi? O yüzden burada yorumlama konusunda o bilgileri, mitolojik, astrolojik, numerolojik bilgileri nasıl bir arada değerlendirebilirsiniz? Bu söylerken uzun gibi oluyor ama zamanla zaten o paylaştığım triklerle, önemli böyle noktalarla daha kolaylaştırabileceğiniz ve daha güzel kendinize güvenerek yorumlar yapabileceğiniz aşamalara gelebiliyor olacaksınız bu yorumlama atölyemle de. Hem öğrenmek isteyenler hem de yorumlama kısmında da kendini bu doğrultuda geliştirmek isteyenler iki atölyeme de kayıt yaptırabilir. Bu alanda kaliteli kişilerin yetişmesi gerek. Bence akış da hak da bu iki atölyeyi de bana o yüzden açtırdı diye düşünüyorum. Gerçekten hem çok kaliteli, çok kapsamlı, kimsenin yapmadığı kadar emeklerle. Yani Türkiye'de de dünyada da benim atölyemdeki kadar hem içerik söz konusu değil, böyle bir kaynak da söz konusu değil. Bulursanız söyleyin. Bu kadar kapsamlı ne bir kitap var ne bir eğitim içeriği söz konusu. Bütün kapsamlarıyla işlediğimiz için tarotu gerçekten başlangıç seviyesine, ileri seviyeye kadar çok güzel öğrenmiş oluyorsunuz. Ve ne zaman uygunsanız izleyebilmek zaten en güzel şanslarından. İstersen tekrar tekrar izle. Çünkü derin ve kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ben bunları tabii ki havalı gözükmek için çok terimler kısmına ya da o okült işte böyle hani kısımlara çok
girmeden günlük hayat içerisinde. Çünkü sen terimi kullanıyorsun, o günlük hayatın içerisinde o kişi yine o yorumda onu nasıl değerlendireceğini bilemiyor. Ne anladım o işten hayatına geçiremiyorsa o bilgiyi kişi. O yüzden olabildiğince günlük hayatın içerisindeki dille, günlük konuşma diliyle çok güzel şekilde işledik. Zaten yaklaşık 40 saatten oluşuyor ve 31 oturumdan oluşuyor. Atölye buradan bile zaten ne kadar kapsamlı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Kayıt yaptırmak isteyenler kayıtlarını dediğim gibi yaptırabilirler. Hem yorumlama kısmında ileri gitmek istiyorsanız hem de tarot öğrenme konusunda gerçekten ben bir atölyeye katılayım. Böyle tekrar işte hani zaten araştırmaya devam edin. Dil öğrenmek, tarot zaten yeni bir dil öğrenmek gibi. Dilciler beni anlar ya da yabancı dil bilenler anlar. Yorumlama atölyesinde bunu daha net zaten görüyorsunuz, göreceksiniz de şimdi. Daha neler anlatacağım, çok heyecanlıyım. Böyle güzel bilgileri paylaştıkça, insanlara katkı olduğunu da gördükçe çok mutlu oluyorum. Yine paha biçilemez taraflarından bu da. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Bu şekilde hem güzel, kapsamlı şekilde öğrenmek istiyorsanız hem de yorumlama kısmında daha profesyonel ve ileri seviyede ilerlemek istiyorsanız iki atölyeye birden kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi zaten tek soru açılımları hediyesi söz konusu iki atölyede de. İki atölyeye birden kayıt yaptırdığınızda 2 tane tek soru açılma hediyeniz de söz konusu oluyor. İstediğiniz zaman, tercih ettiğiniz zaman değerlendirebileceğiniz şekilde. Güzel şekilde kendine temel atmak isteyen, güzel şekilde öğrenmek isteyenler atölyelerime kayıtlarını yaptırabilirler. Şimdi bir de yeni bir Gold danışmanlık paketi açtım. Çok güzel, yine böyle. Özellikle sürekli danışanlarım için ya da böyle hani bazen insan bir süreçten geçer, der ki ya hani belki hem kendisiyle ilgili baktırmaya ihtiyaç duyar hem aklındaki kişiyle aşk hayatıyla ilgili olabilir. Böyle özellikle birden fazla konuda ya da hem kendisi hem belki aklındaki kişi ya da hem iş hayatı hem başka konular, böyle kafasında başka konularla ilgili desteğe ihtiyaç duyan kişiler yine bu Gold danışmanlık paketini tercih edebilirler. Bir ay geçerli. Yani bunu üyelik paketi gibi düşünebilirsiniz. Gold danışan olduğunuzda isterseniz 3 tane o ay içerisinde farklı ücretleri fark etmiyor. Danışmanlık paketi seçebiliyorsunuz. 3 paket açılım seçebiliyorsunuz o ay içerisinde ya da 15 soru sorma hakkınız var. Yani ister paket açılımlarla ilerleyin, ister tek sorularla ilerleyin. Tercih size kalmış. Gold danışanların da böyle bir avantajı olacak. Bir ay boyunca böyle kullanabilecekleri. Hani isterseniz böyle bir hafta bir paket açılım yaptırırsınız. Öteki hafta başka bir açılım yaptırırsınız. Böyle güzel danışanlarım için böyle bir sistem oluşturdum. Değerlendirebilirsiniz. Şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı. Yine bu arada yine şunu söyleyeyim. Abone olmayı, güzel yorumlarla, beğenilerle desteklemeyi de hatırlayın. Zaten tüm açılımlar, tüm emekler, emeğin kıymetini bilen değerli kişiler için destekleyen, abone olan, beğenen, güzel yorumlar yapan, hayvansever, doğa sever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için evet abone olabilirsiniz. Şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Bu arada tarot yorumlama atölyesiyle ilgili de böyle çok kısacık kısım paylaştım. İlk oturum zaten yaklaşık 1,5 saat sürdü. İlk oturumumuz. Ben akışla ilerliyorum. Ne aktarılması gerekiyorsa akışta. Çünkü çok yoğun bilgilerdi. Zaten tarot atölyesinde o bilgi aktarma kısmı, tarot atölyesi kısmı, yorumlamayla ilgili o trikler, o kolay bağlantıları kurulabilecek kısımlar ve burada en güzel tarafı yanınızda senelerce bu alan içerisinde sadece ilişki açılımı yapmış birisi değilim ben. Zaten görüyorsunuz. Kişisel gelişim yolculuğunuz doğrultusunda, gerçi ilişki açılımları da kişisel gelişiminize katkı sağlayan durumlar ki çoğu kişi zaten ilişki ve oradaki o yaralardan geçtikten sonra zaten kişisel gelişim alanına geçiyor. Aslında yine sevgi yoluyla acı tatlı tartışılır tabii.
O yüzden hani aklınızdaki kişi gibi gözüken açılımlar da kişinin, yani dinleyicinin e, ya da danışanın bakış açısına göre onlar da aslında kişisel gelişim yolculuğunuza katkı sağlayabilecek açılımlar. Önemli olan kaliteli bakış açılarıyla bakabilmek. Kaliteli, öyle güzel bakış açılarıyla bakabilmek önemli olan. Ve manevi, böyle yapmışken manevi olarak bir bilgiden bahsetsem diye ikilemde kaldım. Bahsetmeyeceğim, neyse. Bu arada açılıma başlamadan önce yine şuradan bir orb geçti. Ama o sırada galiba kayda başlamamıştım. Işık enerjiler videolarımda çok gözüküyor. Zaten Sambun Tara kanalımda da gözüküyordu. Çok fazla. Görenler görmüştür zaten. Ben hepsini böyle yakalayamıyorum. Ve buradaki videolarımda da görüyorum o ışık enerjileri, orbları. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Evet, şimdi niyetimi sessiz olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla. Evet, niyetimi sessiz olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde sevdiklerimin de, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları, rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın. Allah tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların bu şekilde davranarak yaşamalarını sağlasın. Yaşamlarını, yaşayış şekillerini, davranışlarını bu şekilde kılsın Allah davranışlarını. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm doğa ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti,
kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Şimdi açılıma başlıyorum. Evet, burada güncel durumu için aklınızdaki kişinin bu destemi kullanmak istedim. Şöyle, Divine Feminine enerji varmış bakın. İlahi dişil enerji. Eş zamanlılık. Maşallah maşallah diyelim, iyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah şükürler olsun. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah şükürler olsun. Maşallah maşallah. True Love Reading Cards bu. Şöyle kutusu. Şu şekilde. Kitapçığı da var ama ben tarot destelerimi Sun Tarot YouTube kanalımda tanıttığım, paylaştığım bir YouTube videom var. Orada da söylemiştim. Kitapçıkları destelerden ayrı tutuyorum. Çünkü bazen kutuda çok sıkış sıkış oluyorlar gibi oluyor. O yüzden benim kitapçıklar hep ayrı durur. Orada zaten hem kitapçıklarını hem kitapları vesaire hem kartları detaylı şekilde tanıtmıştım. Meraklıları varsa yine Sun Tarot YouTube kanalımda tarot destelerimi oynatma listesine eklemiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Oynatma listesi demişken içimizdeki çocuk meditasyonu ve böyle masterclass gibi eğitici, tarotla ilgili yıl kartı nasıl hesaplanır, isim enerjinizin tarot karşılığı ne? Bununla ilgili de böyle masterclass gibi çok önemli bilgiler paylaştım. Videolar ücretsiz şekilde paylaştım. Onları da yine oynatma listesi üzerinden bulabilirsiniz Sun Tarot YouTube kanalımda. Evet, şimdi abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi. Bakalım sizinle ilgili ne durumda? Resolving conflict enerjisi geldi. Burada karamsar enerjilerde olduğunu söylüyor kartlar. Karamsar bir enerjide sanki sizin anaçlığınız, besleyiciliğiniz, onu anlamanıza çok ihtiyacı var bu kişinin. Şimdi böyle diyeceğim, hemen romantize edip ay ben ağzınıza nokta nokta yaptıysa da gidip ay ben ona yine de koşayım. Hani kendinizi kullandırtmamaya da dikkat edin. Bu benim kendi yorumum. Ama güncelde böyle içsel bir çatışma yaşadığın. Bakın burada karanlıkta özellikle eril taraf. Ama dişil enerji onu kalpten kalbe bakın sevgisiyle şifalandırıyor ve dişil taraf ne kadar bakın burada hayat dolu, enerji dolu. Kadının kıymetini bilmeyen, kadına para harcamayan erkekler zaten genelde bu modda oluyor. Ya da harcadığı paranın lafını yapan ya da para harcadı diye kadından ekstra böyle farklı farklı beklentilere giren, yani kadına nasıl davranacağını bilmeyen erkekler genelde bu modda zaten. Bir erkek psikolojik olarak iyi hissetmek istiyorsa, o depresif enerjilerden çıkmak istiyorsa, hayatında onun kıymetini bilen, o da onu aldatan, kandıran değil, kıymetini bilen, onu seven, ona sadık olan kadının kıymetini bilecek, el üzerinde tutacak, maddi manevi. Burada bunları söylememin de vardır sebebi. Çünkü belki bazılarınız diyorsunuz ki size belki neler yaşattı, o yüzden o halde. Sanki bu bazılarınızın enerjisi gibi hissettirdi. Yani şu anda belki iletişim kurmasa da aslında sizin ışığınıza ihtiyaç duyduğunu söylüyor kartlar. Çünkü onun karanlık dünyasında belki yaşamak bile istemediği, hayattan koptuğu, o kadar karamsar enerjide görüyorum erilleri. Böyle karamsar, negatif enerjide sorunları çok büyüten, sanki o sorunları sadece kendisi yaşamış gibi görüp aşırı mağdur edebiyatı içerisinde gibi eriller. Burada dişiller de belki kendileri de oralardan geçti, dişil enerjiler. Ama burada yine de ışıklarını bakın yayıyorlar. Işık dolu hayat, sevgi dolu hayat içerisindeler ve her ne kadar o eril enerji o zorluklar yaşanmasına rağmen kişinin hayatta ışık dolu enerjilerle devam edebileceğini görmek istemese de burada dişil enerji yine burada ışığını aslında paylaşıyor gibi, bakın sevgisine kalpten kalbe ve söylemese de aslında buna çok ihtiyaç duyuyor. Çünkü onun hayatı sizsiz böyle bakın kapkaranlık.
Ona hayat, yani sizin hayatınız hayat dolu, renk dolu, ışık dolu, güzellik dolu. Biraz kendini size layık da hissetmiyor olabilir ama ben bunu biraz böyle mağdur edebiyatı gibi hissettim. Şu. Sexuality kartı çıktı burada. Şöyle göstereyim yeterli. Sonra YouTube çünkü tuhaf tuhaf triplere giriyor. Sanki hiç böyle karnavallar bilmem neler YouTube'da yayımlanmıyormuş gibi. Şurada 2 tane şey gördü diye. Yok efendim bilmem ne. Kart böyle çizilmiş. Ne yapalım yani? Sanki şey edepli olan ileri sarar yani. Onun oradaki şeye göre edebini belirleyen. Arka planda millet neler neler yapıyor. Şurada kadının kendi şeyini görünce doğasını ya da erkeğin. Ondan sonra YouTube'un da girdiği bu tripler yani. Karnavallar yayımlanıyor, ne bileyim defileler yayımlanıyor. Onları banlamıyor hani canlı canlı. Burada karttaki gidiyor resme yok efendim şu bu. Yani. Bu resim en azından. Neyse. O da YouTube'un saçmalığı kendini düzeltir belki. Şimdi burada aslında burada sexuality kartıyla şöyle göstereyim. Bakın burada yine sanki İmparatorça kartındaki gibi başında yıldızlar var. Dediğim gibi burada hayat dolu bir kadın var. Besleyici bir kadın var. Belki siz bu anlamda da yani sexuality dediği anlamda da tutkusal anlamda da böyle şeyler yaşadıysanız ona çok iyi gelmiş olabilirsiniz. Ya da yaşamadıysanız da her anlamda hani o tutkuyu size çok hissediyor olabilir. Onu beslediğinizi düşünüyor olabilir bu anlamda. Ya burada çünkü hayattan tamamen soyutlanmış eril enerji görüyorum ve hayat dolu, çekici, seksi, tutkulu bir kadın var karşısında. Ve kendini iyice sanki ona layık değil gibi hissediyor ama bir o kadar da çekiliyor aslında. Çünkü ışık saçıyor. Sizin ışık saçmanız onun karanlıkta kalması ya da aydınlıkta kalmasına göre şekillenmiyor. Sizin kendi doğanıza göre çünkü bu ışık yayma durumunuz. Siz muazzam bir kadınsınız onun için. Tutkusu da çok yüksek. Abundance. Bu kişi size çok güzel bir hayat sunmak istiyor olabilir. Belki diyor ki parası olsun, işte zenginliği olsun, hepsini böyle size sersin. Çünkü geçmişte yapamamış sanki burada gözlemlediğim ve siz onu o haliyle sevmişsiniz. Yine burada. Bu kişi diyor ki hani o kadın her şeyin en iyisini hak ediyor. O zaten zengin, o zaten varlıklı, o zaten hayatın içerisinde güzellikleri gören, pozitif, iyimser ya da güzellikleri çoğaltan birisi. Maddi manevi bolluk bereket içerisinde. Ben birazcık burada aslında hem tutkusunun çok olduğunu hem de sanki çok güzel bir hayat sunmak istediğini ama bunu yapamamakla ilgili karamsar bir enerjide olduğunu görüyorum. Aslında onu hayatta sanki neleri başarabileceği, neleri yapabileceğiyle ilgili de siz cesarete getirmiş gibisiniz. Çünkü ışık oluyorsunuz ona, onu olduğu haliyle aslında sevip, kabul edip. O da diyor ki aslında şunu demiş sanki zaman, ben bunu yapabilirim, bu kadın buna rağmen seviyor. O yüzden siz onun için biraz ben burada geç değer anlama enerjisi hissediyorum. Abundance'la da yani bolluk bereket enerjisidir tam Türkçe çevirisi ama değer enerjisidir aynı zamanda. Sanki böyle hazineleri, zenginlikleri, bolluğu, bereketi her anlamda, sevgi anlamında o cömertliği hak eden birisiniz onun için. Ama bu kişi kendi karanlığı nedeniyle bunu yapamamış. Ama siz ona rağmen ona çok sunmuşsunuz o güzellikleri. Ve şimdi diyor ki ben de yapmalıyım, ben de sunmalıyım ama tekrar hayatımda olsa gibi bir enerji hissediyorum burada. Onun sizinle ilgili. Çok değerlisiniz onun için. Yani gerçek anlamda da varlıklı, kendini geliştirmiş, zengin birisi olabilirsiniz onun gözünde. Onun duygu dünyasında da öylesiniz. Yani her şeyin en güzelini hak eden, sevilmeyi, el üzerinde tutulmayı, altınlar böyle içerisinde yüzdürülmeyi hak eden değerde bir kadınsınız. Çünkü o size bunu yapmasa da zamanında siz onu karşılıksız şekilde ona bunu yapmışsınız. O yüzden dedim ya biraz değerinizi geç anlama enerjisi hissediyorum. O yüzden sanki böyle gerçekten ne isterseniz yapmak istediği bir enerjide. Maddi manevi. Devam edelim. Şuradan da seçmek istiyorum.
Aslan adam aydınlıkta çıktı. Yani dediğim gibi bir kurban psikolojisi içerisinde bir kurban psikolojisi söz konusu ama aydınlıkta aslında bakış açısını da değiştirmeye başlıyor diyor kartlar. Yani sessiz kaldığı bu süreç, ilerleme kat edemediği bu süreç biraz onu maneviyata yöneltmiş olabilir. Kendi hatalarını böyle bir kurban psikolojisi içerisinde olsa da yine negatif kötü şeylere iptal diyelim. Aslında kendisiyle ilgili hangi bakış açılarını değiştirmesi gerek, bunlarla ilgili bir aydınlanma yaşıyor gibi bakın. Çünkü aydınlıkta çıktı bu kart. Dediğim gibi yıldız bakın. Ne dedim? Bakın sexuality, abundance, ya burada siz onun için muazzam bir kadınsınız. Bakın burada yıldızlar var demiştim. Yıldız kartı çıktı. Siz onun hayallerini süsleyen, yani ben bir kadın isteseydim şu özellikte, şu davranışta, dış görünüşü şöyle bir kadın olurdu ve bunların hepsi bu kadında var dediği bir kadınsınız onun için. Hayallerini süsleyen, tam hayallerinin ötesinde hatta şekilde, güzellikte, enerjide karşısına çıkmış bir kadınsınız. Ve burada sizi rüyalarında görüyor olabilir ve yine bakın bu aslan adam enerjisiyle ilgili şöyle göstereyim. Yine sanki onu şifalandırın bekliyor. Aynı buradaki gibi bakın. Başka desteler ama ne kadar doğru orantıda çıkmış çizimler görüyorsunuz. Yani yine onu şifalandırın istiyor aslında. Zamanında değerinizi bilemedi. Yine zor şeyler yaşıyor ama diyor ki kendi yanlışlarını fark etti. Bakış açısını değiştirmeye hazır. Yeniden bir şans olsun. Yeniden bir araya gelelim. Bu enerjide özellikle eriller, dişilerle ilgili. Ama bir taraftan da sizi kendisine layık, kendisini size layık görmeme enerjisi de söz konusu. Değersizlik enerjisi görüyorum bu kişide. Ama siz kendini layık görmediği değerlere layık gördüğü bir kadınsınız onun için. Şunu hissettim. Bak şimdi. Şeytan çıktı. Aydınlıkta yine. Üç enerji de aydınlıkta çıktı. Ya ben bunu yine şu olarak hissediyorum. İşte bu sexuality kartı. Yıldızla da çıktı çünkü. Bir de şey yine bu. Hani sizi çok işte her anlamda eksikliğinizi hissetmesi. İşte tutkusal anlamda da araması mesela sizi. Çok çekilmesi. Sizi böyle çok yokluğu hissedilen, aranan. Bir de şey de hissettim. Sizi böyle büyülü gibi de görüyor olabilir. Hani birden fazla kişinin ilgisini çeken, albenisi çok yüksek olan birisi olarak da görüyor olabilir kendisi. Ve ben yine bu kombinasyonda şunu hissettim. Hayatında yaşadığı zorlu süreçleri sanki sizinle bir araya gelirse şifalandırabileceğini hissediyor kendisi. Ben bu şeytanı aydınlıkta da çıktığı için sizi çok isteme olarak görüyorum. Hem yıldız hem şeytan çünkü. Yani deli gibi sizi isteme. Tutkusal anlamda da duygusal anlamda da sanki hayatı yaşayacağını ancak sizinle barıştığında, size tekrar kavuştuğunda hayatı yaşadığını tekrar hissedecekmişçesine yüksek tutkusu ve arzusu ve isteği söz konusu bu kişinin. Çekimi, beğenisi, yani işte bunu kendinize göre çoğaltabilirsiniz. Bayağı yüksek çıktı sizinle ilgili ama kendisi tek başına hiç hayata bağlı değil. Sizinle ama çok yükseliyor. Yani hayaller kuruyor. Ben şunu da istiyorum, şunu da yapabiliyorum. Bunları bana bu kadın kattı diyor aslında. O da bir şey yapmadı aslında. Varlığıyla kattı. Çekiciliğiyle, güzelliğiyle, enerjisiyle, onu kendini çok kötü hissettiği zamanda bile onu sevmenizle, ona sadık kalmanızla, maddi manevi destek olmanızla. Evet. Kupa onusu. Dediğim gibi bu kişi sizi çok istiyor. Evlenmek istediği, ne demiştim? Hayallerimdeki kadın işte. Ben nasıl bir kadın isterim? Nasıl bir kadınla evlenmek isterim? Nasıl bir kadınla bir arada yaşamak isterim? İzleyen çoğunluk kadın olduğu için bu şekilde çıkıyor. Eril dişili olarak söyledim. Burada eril olarak dinliyorsanız da siz aklınızdaki kadını daha çok istiyor olabilirsiniz. Burada gözlemlediğim o kadın zaten kendi hayatında enerjisi aşırı yüksek. Burada sizin kendinize verdiğiniz değerin çok çok daha yukarısında değerlerde maddi manevi hayat şartları ve standartları söz konusu zaten bu kadının. Kendinize göre dinlemeyi bilin. Burada diyor ki seni çok istiyor. Seninle evlenmek istiyor, hayallerini süslüyorsun. Gerçekten belki böyle doğal güzellikleri olan bir yerde bir arada
Böyle hani çocuklar, hayvanlar, doğa, evlenin, böyle mutlu yuvanız olsun. Belki gezin, tozun, doğa içerisinde, doğa güzellikleri olan yerlerde. Bunları çok istiyor ve hayalini kuruyor olabilir. Ağırlık oluşturan durum aşıklar kartı çıktı. Öyle kartlar çıkıyor. Başta iki dedim yani şeye. Ee, Seçim yapamaması. Aslında siz onun için doğru seçeneksiniz. Kuponlusuyla da. Ama bu seçimi yapamıyor. Hayatında başkası mı söz konusu diye kart seçtim de şu 3 kart açıldı. Ben hayatında başkasının olduğunu görmüyorum. Ya bankada borçları olabilir, ödemeleri olabilir ya da sizin hayatınıza da daha iyisinin geleceğini düşünüyor olabilir. Hani neden daha kötü şartlara sizi soksun ki gibi düşünüyor olabilir. Özellikle ödemeleri falan da söz konusuysa birazcık bu sebeplerden bu kararsızlık gözüktü. Başkası mı var hayatında dediğin. Parayla ilgili yine aynı kartlar çıktı biliyor musunuz? Çok borcu olabilir ödemesi bankalara falan. O yüzden yani o yüzden sizin çok doğru kişi olduğunuzu, hayallerinin ötesinde mutlu olabileceği evliliği ona yaşatabileceğinizi biliyor. Evlenmeyi sizinle istediğini de görüyorum. Ama ödemeleri ve borç konuları onu çok geride tutuyor, gözüktü. Sizi seçememesiyle ilgili. Güçlü pozitif tarafı için çektim. 2 kart geldi. Aziz ve Tılsım Prensi. Burada ben dediğim gibi ciddiyet istemesi. Bir de ben şey de hissettim. Şimdi bu iki kartın gelmesi de boşa değil aslında. Geçmişten ders aldı artık. Yani bu Tılsım Prensi burada şunu söylüyor. Bu iki kombinasyon şeklinde yorumlamanın önemi işte. Böyle profesyonel şekilde yorumlamak, hayatın içerisindeki olaylarla doğru orantıda yorumlamak konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız tarot atölyeme kayıt yaptırabilirsiniz. Ne zaman uygunsanız izleyebiliyorsunuz. İlk oturumu zaten yaptık. Böyle küçücük bir kesimde paylaştım. Çok güzel daha bilgiler paylaşacağım. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyeyim ama yorumlama kısmı için tarotu zaten biliyor olmanız gerek. O yüzden önce tarot atölyeme ya da ikisine de kayıt yaptırıp uygunluğunuza göre izleyebilirsiniz. Zaten tarot yorumlama atölyesinde canlı oturumlar oluyor her hafta. Bir taraftan hani böyle bazı kişiler çünkü çok söylüyor işte canlı görmek isterim işte vesaire diye. Hem bu imkanı sağlamış olursunuz kendinize hem de zaten kayıttan da izleyebilirsiniz o an anlamasanız da. Bir taraftan da tarot atölyesindeki oturumları izleyip kendi uygunluğunuza göre öğrenme sürecinizi kendi hayattaki yoğunluğunuza göre böyle düzenleyebilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel aslında kendinize kapsamlı kaynak edinmiş oluyorsunuz. Kolaylıkla kaliteli şekilde öğrenebileceğiniz şekilde hayatın içerisindeki olaylarla doğru orantıda öğrenebileceğiniz şekilde. Şimdi burada iki kart çıktığı için kombinasyon şeklinde yorumlamaktan bahsetmişken tekrar bahsetmek istedim. Burada diyor ki kartlar güçlü pozitif tarafı. Başta ne demiştim? Hissettiğim sanki geçmişteki hatalarından ders almış gibi demiştim. Asıl adam kartı çıktığında da güçlü tarafını bu olarak söylüyor zaten. Artık yaşadığınız ertelemeler, sıkıntılar, acılar bunlarla ilgili ders aldı. Yani nasıl çözülebilir, neyi öğrenmesi gerekli, hangi konuları nasıl çözebilir, yani öğrenmeye hevesi artık kendi, yani dediğim dedik çaldığım düdük enerjisinden çıkmaya başlamış. Aranızda yaşanan süreçle ilgili, sorunlarla ilgili, ertelemelerle ilgili. Burada bazı aile büyüklerinin de artık lafını dinlemeye başlamış olabilir. Belki Boğa Başak Oğlak etkili aile büyükleri olabilir bu kişiler. Hani parayla ilgili konulardan bahsetmiştim ya, borç. Bunları da belki nasıl çözebilir, nasıl yoluna koyabilir. Yani güçlü pozitif tarafı şu anda çözüm odaklı diyor kartlar. Şu anda böyle küçük adımlarla da olsa neyi nasıl çözebilir, elinden gelen neyse onu nasıl yapabilir? Bu aşamada kendisi şu anda. Bunları öğrenmeye çalışıyor. Bu biraz daha pozitif bakış açılarına geçiyor aslında. Bunu söylüyor kartlar. Sizinle yaşadığı süreç, geçmiş acılar aslında olmadığı gibi gözüken süreciniz ya da ertelemelerin olduğu süreciniz onu bu aşamaya getirmiş. Aslında bu anlamda hem öğretici hem de koruyucuymuş bu süreç. Çünkü onu o karanlık bakış açılarından çıkarmış. Dediğim gibi sizinle bu kişi, ben bunu bir dakika, ben bunu böyle çözüm bulabilirim, bunu böyle yapabilirim, benim bu yeteneğim var, hani
hayata karışmaya ve kendi yeteneklerini görmeye başlamış aslında. Ve o sorunları da, özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı sorunlarını çözmeye başlıyor şu anda diyor kartlar. Hatalarından ders çıkarıyor. Kendini geliştirmeye odaklanıyor. Özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda. Ve aile büyüklerini de dinliyor olabilir bu anlamda kendisi. Hatalarını çözme noktasında doğru kendini geliştiren, hayatındaki hatalara çözüm bulduğu davranışlarla ilerleyebilme açısından da bu onun sizinle ilgili güçlü pozitif tarafı olarak çıktı. Şimdi sizinle ilgili negatif zayıf tarafı değnek yedilisi. Eğer aranızda şu anda engel söz konusuysa, sizi engellediyse ya da böyle hani istemiyorum tarzında havalara girdiyse bu onun zayıf negatif tarafı olarak söylüyor. Aslında çünkü şunu söylüyor kartlar. Çünkü sen aslında istediğinle, ki burada istediğini gösteren farklı destelerde çok fazla kart çıktı. Aslında istediğinle tam zıttı bir davranış sergiliyorsun. Yani kalbin, gönlün, her yerin, her şeyin isterken tabiri caizse çıkan kartları gördünüz. İşte istemiyor gibi ya da engelleme durumları olduysa onu sürdürüyorsa mesela ya da engellediyse neyse bu onun negatif tarafı olarak gözüktü burada sizinle ilgili. Geçmiş enerjisi için çektim bunu. Kupa şövalyesi yalnız. Kupa kraliçesi çıktı. Bunu atölyede de söylemiştim. Bazen çok fazla açılım yaptığım için hani kartı gösteriyorum. Kupa kraliçesi olduğunu biliyorum ama öyle isim karıştıran büyük kişiler olur ya aile içerisinde. Ayşe, Fatma, o kişinin ismi söyleyene kadar Ayşe, Fatma her ismi sayar. Ben de bazen tarot yorumlarken öyle oluyor. Çok fazla yorumlamaktan aslında. Anlam olarak mesela kupa kraliçesinin anlamını söylüyorum ama yorumlarken işte kupa şövalyesi falan diyorum. Öyle arada kaynıyor kartın ismi. Görüyorsunuz zaten. Artık zaten anlıyorsunuzdur siz de. Daha önce de söylemiştim çünkü. Geçmiş enerjisinde kupa kraliçesi çıktı. Geçmiş enerjisinde onu sizinle ilgili etkilemiş başka bir kadın etkisi görüyorum. Bir ekstra kart seçelim şuna. Hı hı. Siz misiniz dedim de. Bu ne gibi biliyor musunuz? Onun ailesinden bir kadının işgüzarlığı sebebiyle araya giren, ortalığı karıştıran ve aranızın bozulmasına sebep olan gizli bir kadın etkisi gibi. Ve bu kadın yengeç, akrep, balık etkili bir kadın olabilir. Onu seven bir kadın gözlemlediğim. Kendisinin ona karşı enerjisine dedim. Geçmişte yeni bir başlangıç yapmış başkasıyla ve daha çok tutkusu almış bu. Birazcık ailesinden belki annesi, belki yengesi, ablası, bir imparatorça figürü, bir anne figürü de ailesinden ya da hani böyle iş yerinden bir kadındır örnek veriyorum. Bu kadınla bu kişinin arasını yapmaya çalışmış. Aslında şey gibi görüyorum. Atıyorum bir yere çağırmıştır. O kupa kraliçesini de çağırıyordur o imparatoriçe. Aklınızdaki kişiyi de çağırıyordur. Ama bu ilişki yaşamalarından ziyade sadece anlık cinsellik ve tutkusallık yaşayıp sonra zaten aralarının kopmasına sebep olmuş bu süreç. Gözlemlediğim ama bu süreç onun o an o yeni başlangıcı, o tutkusallığa, uçkuruna sahip olamadığı için ruh hastası. Burada kombinasyon olarak çok sağlıklı, çok manipüle edilmiş ama bu bahane değil. O yüzden şimdi büyük ihtimal başkasıyla denedi. Olmadı. İşte tutkusal bir şeyler yaşadı. O an onun heyecanını yaşadı, yüksekliğini yaşadı. Ondan sonra baktı ki yine bakın o kupa kraliçesi kuleyle çıktı. Bozuldu. Anlık başladı, anlık bitti. Ondan sonra dedi ki ha işte sizin için kimse onun gibi değil bilmem ne falan filan. Bu hatları yemeden önce neden anlamadım değerini? Yani geçmiş enerjisi hiç hoş çıkmadı. Şimdi güncel çok hani yine güzel çıkmıştı ama geçmişte diyor ki kartlar bir kupa kraliçesi burada gizli bir su etkili kadınla anlık tutkusal bir süreç yaşadı. Bir imparatorça figürünün işgüzarlığıyla bu iki kişiyi sürekli aynı ortama çekmesi, işte o kadın mesela o imparatorça o kupa kraliçesini sürekli övüyordur falan aklınızdaki kişinin yanında atıyorum. Böyle bir şey olmuş hani o yeni bir başlangıca giriyorum falan ama tutkusal bir şey yaşanmış ondan sonra bitmiş ilişkileri. Bu kişi de dımdızlak kalmış gözlemlediğim. Çünkü güncelde birisinin olduğunu görmüyorum hayatında.
Bakın tam bunu söylerken ermiş kartı kendini yere attı. Yani kimse yok hayatında diyor kartlar. Kim baksın ona diyor sanki. Tövbe bismillah ya. Şu geçmiş enerjisi o kadar... Yani paran yok, pulun yok, belki tipin yok, kendine bakmıyorsun. Ondan sonra ona rağmen bir kadın seni koşulsuz seviyor. Ondan sonra sen o arada egonla, ben zaten o kadının sevgisi nedeniyle elimi sallasam 50'si diye düşünüp o kadına hainlik edip başkasıyla başlayıp ondan sonra o başkasının aslında seni seven kadın kadar olmadığını görüp ondan sonra yine vay efendim işte keşke sen olsaydın modlarına giriyor. Bu mu gerçek sevgi? Şimdi bu erkeklere sorsanız aşktan, meşkten, sevgiden bahsederler. Bırak Allah aşkına ya. Bu benim kendi yorumum da. Siz kendi yaşadığınız süreçlere göre düşünün yine. Ben buradaki akışa, bunları da boşa söyletmiyor akış yani. Şu geçmişteki o kadınla ilgili kartlar, yani şey olmuş yani, sen kadın görmemiş gibi havada uçmuş o kupa kraliçesine. Bir imparatoriçe de işgüzarlık yapmış burada. Çevresi bu kişinin kerane gibi falan mı yani, birilerini ayarlamaya çalışıyorlar? Tövbe bismillah ya. Bak ne güzel tatlı tatlı yorum yapıyordum. Neyse şimdi olası geleceğe falan bakacağız. Olası gelecek enerjisi sizinle ilgili. Sizinle ilgili neyi görmeli, neyi bilmeli? Buraya bir kart daha seçeceğim. Sizinle ilgili onu etkileyen dış etken, dış etkenler. Korkusu, korkuları sizinle ilgili. Çok normal. Sizinle ilgili olası sonuç enerjisi şu. Bu kişi çok yüksek ihtimal gelir ya. Gelir de yani. Siz kabul eder misiniz bilmiyorum. Edersiniz gibime geliyor. Günceldeki o sevgi enerjisini gördüğüm için. Herkesin kendi süreci yani. Sevgi dolu bir kadın var. Kendi karamsar, anca böyle uçkur söz konusu olunca heyecanı yükseliyor. Ondan sonra bakıyor ki ya ben bunu yaşadım. Bunun dışında bu kupa kraliçesinin başka bir numarası yokmuş zaten. Ben yine o beni seven kadını istiyorum. Onda tutku da vardı, güzellik de vardı. Beni de çok seviyordu. Diğerinde bu çıkmadı. O zaman bu kadın da o zaman parası olan, hayat dolu olan, ne bileyim böyle belki ona böyle hani her gün çiçekler alan, ev alan, araba alan erkeklerle bir denesin. Ondan sonra onlar da seni bulamayınca ondan sonra sana geri dönsün. Ne yapardın bir düşün bakalım. Şimdi olası gelecek ve olası sonuç enerjisini söyleyeceğim. Sizinle ilgili neyi görmesi gerek? Asa adam yine çıktı. Değnek beşlisi ve adalet kartı çıktı. O kadar karmik kartlar çıktı ki kartlar diyor ki sen onun hakkına girdin. Sen onu kandırdın, aldattın. O kadının hiçbir tane de demeyeyim de yani sana yanlışı yoktu. Sen kendi kendine girdiğin o kurban psikolojileriyle ortalığı karıştırdın, huzursuzluk çıkardın, böyle triplere girdin. Bir böyle başlıyormuş gibi yaptın, kendini geri çektin. Böyle ortada kıskançlıklar oluşturdun. Normalde başkasını kıskanmayacak bir kadın belki. O kadını kendi düşük enerjinle belki başka bir kadınla kendisini kıyaslarken, başka bir kadını ya da kıskanırken o düşük enerjilere soktun. Kendi düşük enerjin nedeniyle. O kadının hayatına sen kaos getirdin. O kadın bunu hak etmiyordu. Sizinle ilgili bunu görmesi gerek. Size ödemesi gereken, ya öyle de konuşmaktan da hoşlanmıyorum ama doğru hakkınızı ödemesi gerek bu kişinin, maddi manevi. Bunu söylüyor kartlar. Sen uzun süre onu belki depresyona soktun, kendinden şüphe ettirdin, dış görünüşünü beğenmedi, belki sen salak salak davranıyorsun diye ona, seni çok sevdiği için senin davranışın üzerinden kendini tanımlıyordu çünkü. Senin şu anda hem kendine çeki düzen vermen gerek ki kendine çeki düzen vermezsen zaten hayatında çok o BOK çukurlarından çıkacak gibi durmuyor. Hem de bu kadının ya helallik istemen gerek ya gerçekten yani helallik hakkınızı ödemesi gerek bu kişinin sizinle ilgili. Kendi BOK çukuru nedeniyle
Sizi de oraya sokmuş çünkü. Ama sorsanız belki diyecek ki ben mi ver dedim, ben mi sev dedim. Evet, ona göre başta davranış sergiliyordun. Sonradan o taraflarını, tripli taraflarını ortaya çıkardın. Çünkü o kadın seni çoktan sevmiş bulundu zaten. O yüzden çok aslında büyük hakkınıza girdiğini, çok böyle konuşmaktan hoşlanmasam da, o yüzden artık kendine gel diyor karşılar ona. Hakkını ödemen gerekiyor bu kadının. Bakış açını değiştir artık. Kendi hatalarını gör. Kendi oluşturduğun kaosları gör. Ve bu kişiye diyor ki sizinle ilgili onun rakipleri var. Yani sizi isteyen zaten bir sürü kişi var. Hele ki onun segmentinde belki. Onun segmentinde zaten hani şöyle bir yola çıksanız bile onun segmentinde zaten çok fazla kişi gelir. Ki zaten siz onun çok çok daha üzerindeki kalitede de kişileri hayatınıza çekebilecek kalitedesiniz. Kalite farkı da çok fazla aranızda zaten. Sizinle ilgili onu etkileyen dış etken araba kartı çıktı. Ya çok yolculuk yapıyorsa, çok fazla şeyle uğraşıyorsa falan ne olabilir ama ben birazcık araba kartını burada aranızda fiziksel mesafe varsa bu olabilir gözlemlediğim. Bir de sizden gizli birileriyle bir gezmelere falan gittiyse, bir yerleri gezdiyse atıyorum işte arabasıyla falan. Bunlar da şu anda sizinle ilgili onu etkileyen dış etken olabilir. Yani zamanında başkasını da o koltuğa oturtması diyesim geldi bu karta baktığımda. O koltuğa başkasını da oturttu. Seninle gezdiği yerleri belki başkasıyla da gezdi. Şimdi o yediği hatlar, o zaten ona bir şey olmaz. İşte o istediğini yapar, istediğiyle gezer, özgür kafalarda. Hani o yediği haltlar aslında zamanında kendi bildiğini okuma durumları onu etkileyen dış etken gibi de gözüktü. Yine detaylı baktığımda burada sizinle ilgili korkuları mahkeme. Korktuk mu diyorum, tabii iptal. Şaşırdık mı? Hayır. Zaten burada sizinle ilgili görmesi gereken kartta bu 3 kart çıkmıştı. Bakın burada adalet, burada mahkeme. Bazılarınız için gerçekten resmi bir süreciniz söz konusu olabilir. Eski eş falansa. Mahkeme süreçleriyle ilgili korkusu olabilir. Size yaşattıklarından dolayı, sizi soktuğu bu zor durumlardan dolayı maddi manevi ona verici olmanıza rağmen. Ya da burada yüzleşmekten korkması işte. Kendi hatalarıyla yüzleşmekten. Yani gelse özür dilese bütün yediği hatlar açığa çıkacak, konuşulacak. Yüzü kalacak mı? Bu kişinin. Çünkü zamanında böyle dik dik dolaşıyordu her altı yiyebileceğini düşünerek. Şimdi o yediği hatlar tırmalıyor onu. Ki bu açılımda sanki bu kanalımı açtığım ilk açılımlarda çıkmıştı. O yediği hatlar tırmalamaya başlamış gibi bir enerjiler hatırlıyorum ben. Nisan ayı gibi falan hatırlıyorum çıkmıştı sanki. Bakın sanki onun sonraki aşaması gibi şimdi de. Mahkeme süreçleriyle ilgili korkuları olabilir ve kendi hatalarının ortaya çıkmasından, yüzleşmekten, karşılıklı böyle her şeyi konuşmaktan korktuğunu söylüyor kartlar. Korkusu, sesinizi duymak, yüz yüze gelmek, yüzleşmek bunlardan korkuyor diyor kartlar burada. O geçmiş enerji aslında her şeyi çözdü ama ben yine hadi bir sorayım. Neden korkuyorsun diye. Denge, tılsım dörtlüsü, kılıç ası. Zamanında yaptığı cimrilik. Bir de burada ben şey de hissettim. Gelmesi gerekirken gelmedi. Size şifa olması gerekirken yapmadı, yapabilecekken. Bunun için paraya ihtiyaç söz konusu değil ki. Belki 5 dakika yanınıza gelse siz iyi hissedecektiniz. 5 dakika sizle konuşsa siz belki zaten yine iyi hissedecektiniz. Onu bile yapmadı. En ufak ilgiyi, sizi böyle huzurlu hissettirebilecek şeyi sizden sakındı. Cimrilik yaptı. Şimdi o yapabileceği halde yapmadığı şeyler nedeniyle korkuyor diyor kartlar. Boşanma süreciniz varsa parası gidecek diye korkuyor olabilir. Burada yine gözlemlediğim olasılıklar doğrultusunda sağlıkla ilgili korkuları olabilir. Yerle ilgili taşınma olabilir. Hani atıyorum o ev ona gidecek, taşınmak zorunda kalacak falan, böyle korkuları olabilir. Bir de yine şunu hissettirdi kartlar bana. Başkasıyla bir yere seyahat ettiyse sizden gizli, bunun açığa çıkması, hani size belki böyle cimrilik yaptı ama başkasına belki başkasıyla gezdi tozdu. Bunu da hissettim. Geçmişteki o kupa kraliçesi kartıyla da özellikle Lilith Akrep'teyken bunlar yaşanmış olabilir. Yani Lilith Akrep zaten direkt olarak haritasında Lilith Akrep olanlar çok üçlü ilişkiye çekiliyor olabilir.
Başka kadın yerine geçmek isteme dürtüsü onlarda gölge tarafta olabilir. Kendinize objektif yaklaşın. Kimlerin haritasında Lilith akrepse. Bu kişi de böyle Lilith akrep sürecinde özellikle kendi kendine böyle yengeç akrep balık etkili özellikle bir kadınla bana zaten yenisi geliyor gibi düşünüp onda sizi bulamayınca sizin kadar güzelliği şeyi hani tutkusunda bile anlık şoklar yaşamış olabilir. Hatta o şey yaşanırken bile çıkan kartlara göre hani böyle bir anlık soğumuş olabilir. Anlık o e, bir şey onu o kadınla yaşadığı tutkuda bir şey onu hani nasıl diyeyim iğrendirmiş falan bile olabilir çıkan kartlara göre. Ondan sonra şimdi gelecek yüzü de yok. Af da dileyemiyor. Korkuyor zaten. Zamanda yaptığı cimrilik işte. Bunların açığa çıkmasından korkuyor. Yani net şekilde kendini ifade edemiyor. Bu hataları yaptı, bu cimrilikleri yaptı diye. Ya da sana göstermediği şeyi başkasına yaptı diye. Evet. Evet, belki evlilikle ilgili sizi isteklileştirdi. Sonra kendi geri çekildi, kararsız kaldı. Ya da neden korkuyor dediğimizde ya da belki dediğim gibi zaten evlisiniz ve evlendikten sonra değişti belki. Kendini geri çekti, sizi erteledi vesaire. Sonra sanki siz tek başınıza istekliymişsiniz ya da tek başınıza belki o evin maddi manevi yüküyle tek başınıza kaldınız. Bunu hissettirdi size ve belki oralı olmadı, sürekli sizi erteledi falan. Dediğim gibi bunlarla yüzleşmekten korktuğu gözüktü. Ekstra neden korkuyor diye kart seçtiğimizde de aynı zamanda şunu da söylemek istedim. Bu kişinin hayatında yolculuklar ya da aranızda fiziksel mesafe olabilir. Bu da onu etkileyen dış etkenlerden olabilir. Ya da gündeminde iş değiştirmek, yer değiştirmek, seyahatler bunlar olabilir. Bu tema da çok yoğun olarak gözüktü. Bunlar da yine onunla ilgili sizi etkileyen dış etken olabilir. Olasılıklar doğrultusunda. Şimdi onun sizinle ilgili olası gelecek ve olası sonuç enerjisi. Geri dön, ne olur geri dön. Tülay enerjisi çıktı burada. Bu kişi yine belki böyle bazı seyahatler yapabilir ya da sosyal medya üzerinden Instagram'dır, WhatsApp'tır. Buralarda engeliniz söz konusuysa engeli açabilir. Birazcık böyle şey hissettim. Hani ilk başta direkt adım atar gibi değil de ilk başta direkt sadece kendini göstermek gibi bir adım olabilir. Atıyorum engel söz konusuysa engeli aşmak gibi ya da bir yerlere seyahat etmiştir onu size göstermek gibi. Bak ben buraya gittim. Hani bu seni özlediğim anlamına geliyor ya da kendimi gösteriyorum. Hani sana şu an açığım anlamına geliyor. Yani böyle biraz gizemli gibi gözüken ama alttan alta size adımları olabilir. Hani direkt ne haber nasılsın demek gibi değil ama biraz daha böyle sosyal medyada ya da iletişim kanalları üzerinden kendini göstererek burada bu kendini gösterme durumu olabilir. Özetlemek, toparlamak gerekirse. Seyahat ettiği yerler olabilir. Engel söz konusuysa engelinizi açmak olabilir. Fotoğrafını bir bakmışsınız, görmeye başlamışsınız örnek veriyorum. Bir bakmışsınız, nereye gittiğini görüyorsunuz. Belki Instagram'ını açtı gizliyse gibi gibi. Yani bir şekilde olası gelecekte kendini göstermeye başlayabilir. Seyahatler, sosyal medya, iletişim kanalları üzerinden, iletişim araçları üzerinden ve sonrasında size karşı, sizinle ilgili daha samimi, daha yakın, daha sizi özlediğini belli eden davranışlar içerisine girebilir. Ya da böyle atıyorum bir şarkı paylaşır. O siz anlarsınız hani o demek ki sizi özlüyordur gibi. Yani böyle daha ilk başta sadece olay olası gelecekte dünya çıktığı için kendini göstermekken sonrası burada daha size özel duygularla yaptığı davranışlara evrilebilir şeklinde gözüktü. Adım da atabilir bu iki kart doğrultusunda açıkçası. Yine böyle sizi sevdiğini, özlediğini belirten, belki buluşmak isteyebilir. Bir yere gidebilir, bak buraya geldim, seni de alayım ister misin? Sen de gelmek ister misin? Buluşalım ister misin gibi hani böyle. Kendini böyle bir gösterdikten sonra size de tatlış adımları özlediğini, sizi istediğini, sizi özlediğini belirten, belki barışmak istediğini belirten adımları olabilir. Bazılarınız için belki kardeşi, kuzeni, bunların telefonu, bunların iletişim adresleri üzerinden de size adım atabilir. Olasılıklar doğrultusunda şeklinde de gözüktü. Öyle durumlarınız söz konusuysa. Atar büyük ihtimal bu kişi adım ya.
hı. Yani güneşle falan çıktı. Yine bir erteleme söz konusu ama e, bunun artık sonuna gelindi diyor kartlar. Çok güzel kartlar çıktı çünkü ve büyük arkana. Yani o erteleme artık bitiyor. Sonuna geldi artık. Sizi görmezden gelmesini, kendi sorunlarıyla boğuşma ve bunları bahane etme durumunun gerçekten yaşıyorsa da sonuçta dediğim gibi belki 5 dakika bile konuşmadı zamanında ya da yanınıza gelmedi ya da derdinize derman olmadı. Belki sadece sizi dinlese bile, yanınızda dursa bile, ilgilense bile derman olacaktı belki. Artık o ertelemelere sığınma durumu geçiyor ve kendini göstermeye başlıyor. Ama burada geçmişteki döngüyü yaşamamaya dikkat edin. Bunu söylüyor kartlar. Bir de geçmişle ilgili bazı şeylerden bahsedebilir. Özellikle parayla ilgili yine. İniş çıkışlarından falan bahsedebilir. Ay. Atabilir ya. Bu kişi, yani şöyle söyleyeyim. Ben burada nasıl bir akış görüyorum biliyor musunuz? Erteleniyor, bekleniyor, bekleniyor ve sonra bir bakmışsınız siz ondan adım gelmiş ve belki buldunuz kendinizi. Kendinizi buluşurken buldunuz. Kendinizi böyle yüz yüze konuşurken buldunuz. Belki doğal güzellikleri olan bir yerde. Böyle bir süreç yaşayabilirsiniz. Ertelemeler, yani o yüzden siz de biraz daha özellikle belki konuşmak, yüzleşmek, barışmak istiyorsanız pozitif düşünün ve size iyi gelmediğini düşündüğünüz ya da size büyü yaptığını vesaire düşündüğünüz kişilerden, enerjisinin de size iyi gelmediğini düşündüğünüz kişilerden uzak durun. Bu kişileri hayatınızdan çıkarın, çıkarabiliyorsanız. Çıkaramıyorsanız da mesafe koyun. Hiçbir şeyinizi anlatmayın. Bu kişilere karşı sinsi olmayı öğrenin. Kötüye nasıl davranılır diye. Ama çok yüksek ihtimal bu kişi size gelir. Evet. Ya bazılarınız için şey bile dedim, bilmediğiniz bir numaradan falan bile arayabilir belki. Belki o bir akrabasının numarasıdır. Atıyorum. Öyle bir şey bile çıkabilir gibi bir etkide çıktı açıkçası. Yine negatif kötü şeylere iptal edeyim. Yani olası gelecekte zaten çok özlemesi, barışmak istemesi ve sizinle barışarak, yanınızda olarak güzel böyle sürecinizi ilerletmek isteme enerjileri gözüktü. Aslında açılım içerisinde zaten size tavsiyeler gözüktü ama ben yine size şöyle tavsiye seçmek istiyorum bu kişiyle ilgili. Tılsım onusu çıktı. Ben burada şunu hissediyorum. Evlenmek çok istiyor olabilirsiniz. Artık güzel bir aile kurun, evlenin. Ya da zaten evliyseniz belki evliliğiniz devam etsin istiyor olabilirsiniz. Ya da genel olarak hani ben evli olayım. Güzel maddi manevi bolluk bereketli hayvanlar, doğa, çocuklarınız hani böyle güzel yaşayın. Bunu istiyorsunuz sanki. Ee, Evlenelim dedi, kötü bir şey mi dedi diyen kadının konuşması aklıma geldi yine. Burada hissettiğim ama kartlar diyor ki bunu istiyorsun diye. Bak burada çok değerli bir enerjidesin. Maddi manevi. Atalarından gelen, ailenden gelen maddi manevi çok güzel şanslar söz konusu. Belki görüyorsun, belki görmüyorsun. O yüzden bunu istiyorsun diye bu değeri hak etmeyen kişilere bu değeri heba etme. Bazen gecikiyorsa güzelleşiyordur. Yani şöyle düşünün, küçük yaşta evlenen kişilerin çoğu mesela sonradan o kişilerin başka yüzleriyle karşılaşıyor. Ama mesela daha özellikle 30'undan sonra evlenenlerin çoğu gözlemlediğim ki zaten astrolojik olarak da 30'dan sonra evlenin diyorlar. Yani o Satürn döngünü bir tamamla, ondan sonra evlen. O zaman çünkü neyi isteyip neyi istemediğini daha iyi bileceksin denir hatta. O yüzden ben burada şunu hissettim. Bazılarınız belki gecikti diye düşünüyor ama kartlar diyor ki gecikiyorsa güzelleşiyor. Senin kalitene, senin enerjine, senin kuracağın o maddi manevi bolluk bereketli aileye yakışabilecek birisi hayatına gelecek zaten. O yüzden değerini düşürme, standartlarını düşürme. Değerini yüksek tut. Gelen kişi gerçekten maddi manevi sende tamamlanma, aile olma, yuva olma hissini tamamen maddi manevi doldurabilecek kişi olabilir zaten. Bu değerini gör. Değnek altısı. Dediğim gibi öz sevgi, öz saygı, özgüven enerjisiyle ilerleyin. Kendinize gurur duyun. Neler neler yaşadınız ama siz böyle karakter yoksunu olmayı seçmediniz mesela. Başkasının hayatında üçüncü kadın olmayı seçmediniz ya da üçüncü erkek olmayı seçmediniz. Bir de ben ailenizin ve
aile bağlantılı bazı kişilerin de belki zamanında öyle olmasalar da şu anda sizin hayranınız olduklarını görüyorum. Bilmiyorum ama bu kişiyle ilgili size mesaj ve tavsiye olarak çıktı. Yani sanki o kişinin ailesi de olabilir, sizin ailenizde. Sanki sizin hayranınız ve destekleyeniniz olarak şu anda hayatınızdalar. O gücü de yanında tut. Ama hani dediğim gibi mesafe koyman gereken kişileri de her zaman bil. Bunu söylüyor kartlar. Bir de evlilik ve aile kurma enerjisiyle ilgili zaten zafer ve başarı yakalayacağınızı söylüyor kartlar. Olasılıklar doğrultusunda yine tılsım onusu ve değnek altılısı kartlarıyla. Ya sanki onun ailesinde de siz çok ünlenmiş olabilirsiniz. Hani onun gibisi yoktu, en güzel onunla olurdu. Hani o senin gibi, sanın yalnız. O senin gibi birisine baktı bak hani gibi. Biraz onu böyle gaza da geçiriyor olabilirler aynı zamanda. Hani en kalitelisi o, en güzeli o gibi. Onu da hissettim. Ve büyücü. Bir de bu kombinasyon yine şunu da söylüyor. Sosyal çevrenin, ailenin, özellikle evlilikle ilgili gazına ve baskısına gelme. Manipülasyonlara karşı dikkat edin. Siz öz sevgi, öz saygı, özgüven, özdeğer enerjisinde ilerledikçe, kendi değerinizi bilerek ilerledikçe istediğiniz gibi bir evliliği zaten, ilişkiyi, hayatınıza çekebilecek enerjidesiniz. O yüzden güzel şeyler düşünün, güzel şeylere inanın ve belirli normlarla yaşamış. Aslında evliliğinde aşırı mutsuz olan kişilerin hadi ne zaman evlenmiyor musun ya da sen boşanacaktın ne oldu bilmem ne. Hani bu laflara da kanma, iyilik maskesi adı altında söyleyen. Yani biraz toplumsal baskı, akraba baskısı. Hani böyle sizi destekliyormuş gibi gözüküp manipüle eden aslında. Sırf belki evlenin diye. Bunlara karşı da dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Burada başkasının sizinle ilgili ne istediği, neyi doğru gördüğü değil, sizin ne istediğiniz hayatınızla ilgili ve neyi doğru gördüğünüz önemli olan. Yani kendi istediğiniz, zannettiğiniz şeyleri gerçekten kendiniz mi istiyorsunuz? Özellikle evlilikle ilgili. Yani bazılarınız evliliği biraz sosyal statü ya da sosyal başarı olarak görüyor olabilir bu kombinasyona göre. Bu seni her zaman başkaları tarafından kullanmaya götürür diyor kartlar. O yüzden kendi içinde gerçekten ne istiyorsun, ilişki ise de evlilikse de bu nasıl bir süreç yazabilirsiniz. İstiyorum gibi değil zaten hayatınızda var şeklinde. Bu zaten neyi isteyip istemediğinizle ilgili size çok şey açığa çıkaracaktır. Evet, endişeleniyorsun. İstediğin gibi birisi hayatına çıkacak ama istediğin, zannettiğin şey gerçekten istediklerin mi yoksa başkalarının toplum baskısı, aile baskısıyla sen iste diye üzerinde dayattığı şeyleri mi istiyorsun ya da bunların ayrımını da iyi yap. Yani kendi enerjinle ilerlediğinde çok güzel evliliğin, başarıların, evlilik, bolluk, bereket, zenginlik, belki kendi işinizi kurmak, istediğiniz gibi bir hayata evrilebilirsiniz ama bu istekler sizin değil de dediğim gibi böyle toplumda evli gözükün, toplumda şöyle gözükün diye tamamen maskeler üzerine şeylerse o zaman hep kandırılır ve manipüle edilirsin. Çünkü dışarıya senin yaptığın şey de kandırmacı. Aslında istemediğin şeyi sırf toplum baskısı nedeniyle istiyormuş gibi gözüküp onu hayatına o doğrultuda yönlendirmen. Ve sonra tatminsizlik, içten içe işte o yaşadığın sıkıntıların başlaması iptal. Evet. Çok kalitelisiniz, maddi manevi, çok güzelsiniz. O yüzden kendi istekleriniz, kendi öz sevgi, öz saygı, özgüven, özdeğer enerjinizle ne hissediyorsunuz, ne istiyorsunuz, manifest çalışmaları yapın. Bazı insan bunu bilmiyor mesela. Bunları belirleyin, netleştirin. Bu doğrultuda enerjinizi hizalamaya odaklanın. Şuradan da seçelim size tavsiye mesaj. Ben çok kısa süre içerisinde evlenir misiniz gibi hissediyorum. Yani kısa süre dedim ama maksimum 2 sene içerisinde maksimum o da bakın. Ben evlilik enerjisini çok yüksek görüyorum. Hayat size evlilik getiriyor. Bunu söylüyor kartlar. Çok beklediniz zaten. Onun şeyi var zaten üzerinizde. Yani etkilenmeye açık bırakan şey o sizi. Toplum baskısıyla ilgili. Şunu hissettim. Connection.
Size aklınızdaki kişiyle ilgili tavsiye. Ya buluşma olabilir. Bunu hissediyorum. Aranızdaki bağın hala devam ettiğini söylüyor. Bakın burada da bir mektup var. Dediğim gibi bir iletişim de gelebilir. Soulmates. Siz hala birbirinizi seviyorsunuz diyor kartlar. Ben karışmıyorum. Ben karışmıyorum. Siz artık kendinize göre düşünün. Ve The Divine Feminine. Ama burada dişil enerji bir başka diyor kartlar. O ilahi dişil. O ışıl ışıl. Bakın başta zaten deste altında çıkmıştı, söylemiştim. Yani buradaki dişil enerji eşsiz, güzel, ışıl ışıl. Ruhu güzel, kendi güzel, bolluk bereket enerjisinde, kendi hayatında güzelleştiriyor. İletişim yani nasıl diyeyim, değdiği insanların, değmek derken metafor olarak söylüyorum. Hani konuştuğu bile belki o an hani ışık saçıyor işte. Konuştuğu iletişim, herkes yani o değeri hak ediyorlarsa tabii güzelleştiriyor. Diyor kartlar. Evet. Ve dating kartı çıktı. Bakın şöyle bir kart daha seçeyim dedim. Dediğim gibi bir buluşma gözüküyor gibi sizin için. Ve romantik bir buluşma ve doğal güzellikleri olan yerde bir buluşma olabilir bu. Şuradan da seçelim tavsiye. Bu kartı da bu açılımda kullanmak istedim. Bu desteği, daha doğrusu bu desteği. Siz aklınızdaki kişiyle ilgili kartların tavsiyesi. İlişkinde bağımlı olmamalısın mesajı çıktı. Siz özelsiniz. Ne dedim? Dişiler bir başka. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Bu kişi belki işte aldattığı için, açıkça söylemese de, özellikle geçmişte sizin yerinize başkalarını koymaya çalıştığı için siz de onu büyük ihtimal hissettiniz. O yüzden böyle kendinizi durup dururken başkalarıyla kıyaslarken bulmuş olabilirsiniz. Normalde belki hiç öyle birisi değildiniz. İşte tamamen bu kişinin değerinizin zamanında bilmemesiyle alakalı. O yüzden de diyor ki bak, özelsin. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Herkesin kendi içine, kendine özgü güzellikleri söz konusu. Öyle olsaydı zaten ne o öyle robot gibi iptal negatif kötü şeylere. Robotlar bile aynı değildir muhakkak. Muhakkak %00 bilmem ne farklılığı söz konusudur bence, yani bilimsel olarak da. İnsan yapıyor onu da çünkü. Hani sanatta zaten fark. Onun hatta bir adı vardı. Mesela o özgünlüğün. O sanatçının her zaman aynı, şarkılarda da öyle, atıyorum resimde de öyle. Aynı şey o onun özgünlüğü zaten. Hani o onun doğal olan tarafı, güzelliği o zaten. Hani siz de öylesiniz. Onu söylüyor işte. Biz hepimiz Allah'ın eserleriyiz. Hepimizde Allah söz konusu. O yüzden kıskançlık da çok kötü bir şey. O yüzden kıskanç insanların hayatı be okey gibi yani. Kendi güzelliğini göremiyor çünkü. Bundan kötülük söz konusu değil zaten. En kötü şey kıskançlık. Kendi güzelliğini göremeyerek sürekli başkasına haset etme şeyi. Bu kişi sizi bunlara sokmuş sanki. Hak ettiğiniz değeri vermeyerek. Belki siz ona aşırı verici olduğunuz için o da bunu yaptı ki siz bazı şeyleri görüp kendi değerinizi görün ve o dengeyi artık yakalayın hayatınızda diye. İşte o hayırdaki şer, şerdeki hayır durumu. Tekrar okuyayım. İlişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeri ile aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Ne dedim? Size tavsiyede söyledim. Toplumsal baskı, aile baskısı, yakın çevre baskısı, İstediğiniz şeyleri, zannettiğiniz şeyler, ilişki ve evlilikle ilgili gerçekten istediğiniz şeyler mi demiştim, bakın. Ne söylediysem kartta çıktı. Ve ben bu karta çekinmiştim açılımdan önce. Bakın, boşa değilmiş. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Yani beklentilere göre değil, işte şöyle olursan evlilik şöyledir, böyledir, aman işte geç kaldın artık, sen de şunu yap, bunu yap. Siz zaten bu kişiyi kendisi gibi sevmişsiniz. O yüzden siz zaten kendiniz gibi olarak, herkes öyle, kendisi gibi olarak sevilmeyi hak ediyor. Sevileceksen kendin gibi olarak sevileceksin zaten. Sonra bir şekilde çatlak veriyor ve mutsuzlaşıyor ilişkiler. Kağıt üzerinde devam ediyor gibi gözükse de. Size tavsiye bu, artık kendinize göre nasıl değerlendirirseniz. Şöyle yakından da göstereyim, okumak isteyen olursa.
Çok güzel çıktı. Bir daha okumak istedim, bir daha okuyacağım. İlişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Ki olası gelecekte de kavuşma. Ummadığınız anda buluşurken, romantik böyle ortamda ikiniz varken, buluşmuşken kendinizi bulabilirsiniz şeklinde de çıktı hatta olasılıklar doğrultusunda. Belki doğal güzellikleri olan yerde buluşmalarda olabilir olasılıklar doğrultusunda. Evet, açılım bu şekildeydi. Abone olarak, güzel yorumlarla, beğenerek destek olabilirsiniz. Tarot öğrenmek isteyenler kapsamlı, kaliteli şekilde ve ne zaman uygunlarsa izleyebilecekleri şekilde en güzel şanslarından zaten atölyelerimin. Tarot atölyeme kayıt yaptırabilir. Yorumlama kısmında kendini geliştirmek isteyenler de çok özel, yine hiçbir yerde bulamayacağınız paylaştığım özel bilgiler ve triklerle, çoğu hiçbir yerde bulamayacağınız, hepsi için diyemem. Böyle çok güzel bilgilerle, tecrübe sahibi kişiden her şeyden önce. Yine yorumlama kısmında da kendinizi geliştirme şansı elde ediyor olacaksınız bu atölyeyle. Yorumlama kısmında kendini geliştirmek isteyenler de yorumlama atölyeme kayıt yaptırabilir. 2 atölyeye birden de kayıt yaptırabilirsiniz. Bu doğrultuda yine kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Taksitle ya da kartla ödeme tercih edenler site üzerinden, nakit ödeme tercih edenler de Instagram DM ve mail aracılığıyla iletişime geçerek kayıtlarını oluşturabilir. Zaten çokça kez paylaştım bilgileri ama iki atölyede de kayıt yaptıranlar için tek soru açılma hediyesi söz konusu. Aynı zamanda yeni Gold danışmanlık paketi oluşturdum. Üyelik gibi düşünebilirsiniz. Aylık Gold danışan olduğunuzda Gold danışanlar için Gold danışan olmuş oluyorsunuz. Gold danışan olduğunuzda da o ay içerisinde 15 soru istediğiniz zamanda sorabiliyorsunuz ya da 3 paket açılım seçebiliyorsunuz. Daha avantajlı içeriği söz konusu tek tek olana göre. Özellikle böyle yoğun süreçlerden geçiyorsanız, yoğun böyle hani sürekli baktırmak istediğiniz ya da sürekli danışanlarım söz konusu, mesela sürekli baktıran, onlar da tercih edebilir, değerlendirebilir. Bu Gold danışan paketine yine üyelik gibi düşünebilirsiniz, alabilirsiniz. İçeriğini zaten detaylı şekilde yine paylaştım. Yine diğer türlü de özel açılımlarla ilgili yine Instagram DM ve mail aracılığıyla iletişime geçip randevularınızı oluşturabilirsiniz. Site üzerinden de kartla ya da taksitle ödeme tercih edenler yine randevularını oluşturabilirler. Evet, açılım abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için, hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için abonelerimdeki bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.